Hepiniz hoş geldiniz. 25 yıldır naçizane kürsülerdeyiz. Ama bakın burada kürsü yok. Kürsüsüz bir ortamdayız. Öncelikle şunu söyleyeyim tekniğe. Biz cerrahlar böyle sınırlamaları sevmeyiz. Bize dediler ki bu beyazın içerisinden çıkmayın. Ben arada çıkacağım. Sonra teşekkürler edildi. Teşekkürleri geçeceğim çünkü zaten teşekkürler de yapıldı. Bizzat da yaptım. Gerçekten herkese teşekkürler. Şimdi size 15 dakika boyunca ne anlatmaya çalışacağım? Empati. Nedir empati? İki tane şey var. Bir sözlük tanımı var, eş duyum demek. Bir de ansiklopedi tanımı var. Uzun uzun okuyayım mı bilmiyorum ama bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durumu ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek diyor. Peki şimdi burayla ne alakası var? Yani insan olmak, doktor olmak ne alakası var? O zaman benim hikayeme dönelim. Niye, niçin, neden empati konuşuyorum? Şimdi şu benim babam, şu da kız kardeşim. Babam ben doğduğum zaman üroloji profesörüydü. Ve bizi ben hatırlıyorum hep ODTÜ'nün bahçesine götürürdü. Hatta göbek kordonumuzun da ODTÜ'ye gömüldüğünü biliyorum. Ha niye? Şimdi 50 yıl önce sonra düşünüyorum. Babam herhalde empati kurarak benim doktor olmamı istememişti. Ama tabii biz onu dinlemedik. Doktor olduk. Ama kardeşim benden daha akıllı. O ODTÜ'ye girdi. O benden şu anda çok daha iyi bir yerde. Sonra bakın bu sahne benim diploma aldığım sahne aynı zamanda. Seste bir sıkıntı yok değil mi? Ha. Diploma aldığımız sahne galiba şurada babam vermişti diplomayı. O zaman da bana dedi ben senin işine karışmam ama istersen madem doktor oldun bari ürolog olma, cerrah olma dedi. Gene dinlemedik, gene ürolog olduk. Peki şimdi bu empatiyi biraz daha açalım. Zor çünkü empatiyi anlatabilmek. Kelimenin orijinali Almancadan geliyor. 1873 yılında bir filozof tanımlamış. Bir uzmanlık teziymiş. Benim Almancam yok ama Einfühlung yani işte in feeling'den geliyor. 1909'da da İngilizceye girmiş. Şimdi empati ile sempati çok karışıyor. İkisi aslında farklı. Empati tamamen anlamak ve içselleştirmek. Sempati ise hiçbir sual yok. Sorgulamadan tamamen ona katılmak. Bizimki empati. Şimdi bilim ve empati ne alakası var? Bilim ve empati deyince bilim ne? Bilim nereden geliyor? Şimdi bizlerin bir takım mihenk aldığı kurumlar var. Bunlardan bir tanesi de 1600'lü yıllarda kurulan Harvard Üniversitesi. Amerika'nın birçok yöneticisinin, birçok devlet başkanının yetiştiği bir üniversite. Buradan iki tane müellif. Diyor ki empati kabiliyeti iş dünyasındaki başarıyı en net gösteren beyin fonksiyonudur. Bir tanesi de diyor ki empati emosyonel zeka kapasitesinin en belirgin göstergesidir. Yani empatiyi bir beyin fonksiyonu olarak görüyor. Ben Deniz'de naçizane arada bir bu Harvard'ın bahçesinde bu empatiyi ararken böyle selfie'ler çekiyorum. Peki gerçekten bu nörolojik bilimler, beyin ve empati kanıta dayalı tıpta yeri var mı? Şimdi baktığımız zaman iki tip empati tanımlıyor bu nörobilim uzmanları. Algılamayla ilgili empati yani kognitif empati, bir de duygusal empati. Şimdi uzun uzun böyle burada nöroloji dersi verecek değiliz ama elimizdeki kanıtlar şunlar. İki yani hem algılama ile ilgili empatide hem de duygusal empatide beynimizin belli yerleri var. Bakın şurası algılama ile ilgili empatinin yönetildiği yer. Temporoparietal kavşak deniyor buna. Bu bölgede yönetiliyor. Bu bölgeniz eğer yeteri kadar çalışıyorsa algılama ile ilgili empatiniz yerinde demek. Duygusal empatinin yeri farklı beyinde. İşte bakın o da bu. Burası. Burası eğer insula yerindeyse, iyi çalışıyorsa o zaman duygusal empatiniz olabiliyor. Ha ikisi birden olsun, ikisi birden çalışsın diyorsanız o zaman beynin farklı bir yerinde bunun merkezleri var. Buraların çalışması lazım. Ha ikisi birden çalışırsa tabii
hem kişisel hayatta hem de profesyonel hayatta başarı için empati şart. Olmazsa olmaz. Şimdi bazı insanlar vardır, ya ne kadar akıllı, ne kadar yüksek IQ'su ama hayat başarısı yok. Sıfır. İşte o zaman muhtemelen bu adamların empatisiyle ilgili sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Peki ne kadar empatiksiniz? Hemen herkes der ya yani çok sempatiksin. Ama ne kadar empatiksin? İşte bu empatikliği de ölçen bir takım şeyler var. Skorlamalar var. Bunu da gene bizim için çok önemli üniversitelerden bir tanesi Cambridge'de tanımlamışlar. Semptom skorları gibi. Bu semptom skorlarına göre sizin bir numaralı değeriniz oluyor. Eğer bu numara değeri 1-20 arasındaysa sizin empatiniz düşük, kusura bakmayın. Hiç empatik değilsiniz. Eğer 21-33 arasındaysa tam olmanız gerektiği yerdesiniz. Çok empatiksiniz. İyi bir şey. Eğer empati skorunuz 33-44 arasındaysa çok yüksek empatiniz var. Hemen sevinmeyin. Yüksek empati de öyle çok iyi bir şey değil. Çünkü bu sefer beyniniz yoruluyor empatiklikten. Onun için çok istediğimiz bu bulgu değil. Ama burada sevineceğiniz bir nokta şu. Ya ben çok düşük çıktım, çok yüksek çıktım falan diye derde kapılmayın. Çünkü empati skorunuz değiştirilebiliyor. Bunu eğitimlerle siz değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ben bir üroloğum. Bu günlük hayattaki empati testleri diye birçok şeyler var literatürde. Benim tabii en çok ilgimi çeken şu sahne oldu. Casino Royale filmi, James Bond. James Bond'un testislerine vurdukları anda bütün salondaki erkekler bir anda kasılıyorlar ve yüzleri buluşuyor. İşte o erkekler aslında empati skoru yüksek erkekler. Şimdi bilim ve empatiden bir de tıp ve empatiye gelelim. Çünkü bizim profesyonelimiz o. Biz başka bir yerlere gitmeyi çok sevmeyiz. Şimdi iyi doktor dediğimiz zaman şu Amerikan Sağlık Örgütü'nün bir sitesinden alınan bir slide. Orada diyor ki en az 70 tane özelliğinizin olması lazım. Öyle ben iyi doktorum demekle, o fakülteden mezun olmakla doktor olunmuyor. 70 tane özellik içerisinde de E harfi çok önemli. Etik olmanız lazım. Bakın ikinci sırada da empatik olmanız lazım. Hatta gene bu Amerikan cemiyeti empatiyi bakın bizim Türk insanımız çok sever biliyorsunuz. Akrostiş, şairane şekilde empatiye akrostiş yapmışlar. Göz kontağı, yüzünüzün kaslarının kas ekspresyonu, postürünüz, afektiniz, sesinizin tonu, dinlemeniz ve cevabınız sizin iyi bir doktor olmanız için olmazsa olmaz şartlardan biri olarak konmuş. Onun için de hastaları dinlemesi lazım. Şimdi Dünya Sağlık Teşkilatı diyor ki 20 dakika ayırın hastaya diyor. Ama gerçek hayatta kaç dakika ayrılıyor biliyor musunuz? 18 saniye. 18 saniyede hastanın sözü kesiliyor ki bazen daha erkendi. Onun için pek empatik olamıyoruz. Ben ne yapıyorum? Ben de kendimi 18'e kadar sayıyorum. 19'da müdahale ediyorum. Saniyede ama dakika değil. Peki hayat bir denge. Hayat bir denge. Tabii empatide de bir denge var. Şimdi eğer biz hekim olarak empatik olursak bu hastalar için çok iyi bir şey. Çünkü hastalar gerçekçi tanı ve tedavi alabiliyor. Daha iyi iyileşiyor. Daha az hastanede kalıyor. Daha çabuk taburcu oluyorlar. Ama hekim için iyi bir şey mi? Aslında hekim için çok iyi bir şey değil. Niye? Çünkü empatinin fazlası beyninizi yoruyordu ya. Burada da empatinin fazlası sizi burnout yapıyor. Yani bir anda sistem dışına çıkabiliyorsunuz. Onun için dengede kalmakta fayda var. Peki bakın bu National Geographic'in son sayısı. Ne oluyor? Bakıyoruz ki tıp dönüşüyor. Tamam dünya dönüyor, her şey dönüşüyor. Tıp da dönüşüyor. Ne geliyor? Robotlar geliyor. Yapay zeka, robot. Artifisyel işte yapay zekanın bilmem şeyleri, varyantları. Peki acaba yakın bir gelecekte bunlar hekimlik yapabilecekler mi? Şimdi bu konuda da çok enteresan bir şey
kitap okudum, çoğunuz okumuştur. Diyor ki Harari, 19. yüzyılda diyor, arabanın çıkmasıyla beraber ilk işlerini kaybeden kişi demeyeyim de kurum atlar olmuş. Evet, at arabaları yerini arabalara bırakmış. Dolayısıyla atlar işlerini kaybetmişler. Buradan perspektifle deniyor ki işte bu yapay zeka, robot bilmem ne falan 21. yüzyılda meslek kaybı anlamında topun ağzında iki grup var. Birincisi şoförler, şoförsüz araba, diğeri de doktorlar. Onun yerine robotlar gelecek diyorlar. Acaba olur mu? Robotla yani duygusuz veya empatisiz bir hekim olabilir mi? Bu yüksek eğitimli bir bilgisayara mı benzer? Şimdi bununla da ilgili popüler şeyde burada dışarıda çıkmış ama Gülse Birsel bir ay evvel bir yazı yazdı. Ben çok seviyorum kendisini. Takip ediyorum. Diyor ki gelecek geliyor mu? Gelecekte ne olacak? Gelecekte ne olacak yazısında çok enteresan bir yer yazmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir geriatri merkezi. Bu geriatri merkezinde robotlar çalışmaya başlamış. Robotun adı da Zora. Bu Zora o kadar popüler olmuş ki bu hastalar o kadar memnun olmuşlar ki Zora ile beraber olmaktan. Sonunda bakın tanesi $18.000'dan Amerika, Asya ve Orta Doğu'daki sağlık kuruluşlarına 1000 tane Zora satılmış. Şu anda belki de Türkiye'ye de geliyor bu Zoralar. Ama tabii hekim empatik olurken karşılıklılık yani mütekabiliyet. Bu sadece diplomaside olan bir terim değil. Biz karşılıklı olacağız ama karşımızdaki hasta da bize mütekabiliyetle davranacak. Tabii bu davranış içerisinde birbirimize bir yerlerimize ok batıracağız diye bir şey yok. Ama birbirimizi anlayacağız. Hekim de o gün hasta olabilir. Hekim de mutsuz olabilir. Hekim de yorgun olabilir. Bunu anlamamız lazım. Eğer bunu anlamazsak ve cehaletle bunu birleştirirsek ne oluyor? İşte şiddet oluyor. Bunu siz istediğiniz kadar meclisinizden yasa geçirin. Yasalarla falan bu olmaz. Olmuyor. Bakın Tolstoy yaklaşık işte empatinin tanımından da önce kendisi aslında bir tanım yapmış. Diyor ki insan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyabiliyorsa insandır. Tam tanımını yapmış. İyi hekim de aslında iyi insandır. Peki son olarak ben ne yapıyorum? Bu empati yolculuğumda hastalarıma hala empatik davranmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama babamı dinlemedim. Hala cerrahi yapıyorum. Ama çocuklarım açısından da hala onları ODTÜ'ye girmeleri için ısrar ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.